Takip eden yüzyıllar boyunca Odilita'daki kurak topraklara birçok farklı grup yerleşmiş, ancak şu ana kadar bu süre zarfında bölgede kurulan herhangi bir ülke hakkında bilgi bulunamamıştır. Bu durum, Orzeka'nın toprağını saran lanetin bölgenin kalıcı yerleşimini tehlikeli kılmasından kaynaklanmaktadır. Valencia topraklarında uyanmışlardan biri genç bir adamı eski bir taş odaya götürdü. Kapalı olan kapı açılınca herkesin diz çöküp taş odaya yöneldiği basamakları geçerek hazineyle dolu odaya ulaştı. Gencin her şeyden önce altın taca elini uzatarak aldığı bu an, Valencia krallığının ve ilk kralının doğduğu andı. Farklı modern krallıkların ve diğer uygarlıkların yükselişi gerçekleşti. Spesifik olarak modern uygarlıkların kurulduğu net tarih bilgisi henüz bilinmese de, bu uygarlıklar Kamasilva, Kalfeon, Balenos, Serendia'ydı. Medya ise bünyesindeki kabilelerin birbirine üstünlük kurma çabası gösterdiği ve hakimiyetlerini rakipleri üzerinde kabul ettirmeye çalıştıkları bir ülke olarak kaldı. Barbar kabilelerin Medyah topraklarında hak iddia ettiği iktidar mücadelesi yüzlerce yıl sürdü. Orzeka yıkımından kurtulan Belmorn, kuzeye göç ederek Hegze krallığını kurdu. Kraliyet ailesi ve krallığın güç merkezi 3. kuşak sırasında Valencia kalesinden Valencia şehrine taşındı. Eksi 300 Elyon'dan daha eski bir zaman diliminde Medyah'ta barbar bir savaş şefi tüm Medyah'a hükmediyordu. Medyah topraklarını yönettiği bu kaotik sistemin başkenti ise bugünkü ismiyle Anıt Mezar'dı. Eksi 300 yılında Medyah ülkesi ile Lema adası arasında aktif bir deniz ticareti koridoru bulunmaktaydı. Medyah Kalesi ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar bunu destekliyor. Kron Krallığı kuruldu. Kron Kalesi kralının ölümünden sonra Bartali, Balenos'un kurucu kralı olarak taç giydi. Noir, Bartali hanesinin 3. hükümdarı olarak tahta çıktı. Onun hükümdarlığı sırasında muhalefet tasfiye edildi, soylular dizginlendi ve krallık zenginleşti. Kral Noir'in savaş zamanlarında felaketi önlemek için Balenos'un koruyucu tanrısı Ramones'i kullandığı söylenmektedir. İnsanlar ve Tepegözler birbirlerinin topraklarını ele geçirmek için savaştılar. Daha güçlü bir fiziğe ve sayıca üstünlüğe sahip olan Tepegözler, zayıf insanları mağlup etmek üzereyken büyük büyücü Kartiyan ortaya çıktı ve tek başına Tepegözler üzerinde üstünlük kurarak savaşı sona erdirdi. Çatışmadan sonra büyücüler çeşitli gruplara ayrıldı ve bazıları cadı tapınağında kalmayı tercih etti. Kartiyan'ın grubu ise Medyah'a taşınmak üzere yola çıktı. Eksi 14 yılında Kartiyan'ın grubu Medyah topraklarına ulaştı ve Alan Serbin ile birlikte büyücü kasabası Tarif'i kurdu. Kartiyan'ın kitabı ve Kartiyan'ın tırpanı, köyün ortasında büyülü bir ağaç olan Nantusa Letusa'nın altına mühürlendi. Bu olayın öncesinde veya sonrasında, ama kesin olan odur ki çok yakın bir tarihte Büyücü Kulesi inşa edildi.
Bu bölüme başlamadan önce küçük bir not ile araya girmem gerekiyor. Bu bölümde Elvia diyarına geri döneceğiz. Neden Elvia diyarına geri dönüyoruz? Çünkü Elyon takvimine göre -14 ile 130 yılları arasındaki 144 yıllık zaman dilimi içerisinde meydana gelen olaylar ile tarihler çok net değil. Kapras'ın Black Desert diyarındaki kayıtlı ilk tarihi olayı 130 yılında başlıyor. Ve 130 yılından önce Elvia diyarında Kapras'ın başından geçenleri tam da bu aşamada anlatmamız gerekiyor. Çünkü Elvia diyarında Kapras'ın başından geçen olaylardan sonra Kamasilva olayları başlayacak ve ardından içerisinde Kapras'ın geçtiği kayıtlı ilk tarihi evraklarımızın listelendiği 130 yılı ile devam edeceğiz. Kapras, Lutrakonların son şehir kalesi olan Aduir'de doğdu. Yeryüzünün gözcüleri yani Lutrakonlar, Hadom'un saldırılarına karşı kendilerini zar zor savunmakta, her gün onlarcası hatta yüzlercesi ölmekteydi. Kapras, Aduir'den gizlice kaçtı. İnsan kılığına girdi ve halkını kurtarmanın ve korumanın bir yolunu bulmak için bir yolculuğa çıktı. Kılık değiştirmiş Lutrakon, eski bir tanrı olan Godrayet'in büyük izlerini buldu. Ele geçirilmesi zor kayıtlar sayesinde kadim büyü ve simya üzerine gizlice araştırma yapan bir grup büyü kullanıcısı olan Deneve ile tanıştı. Onlara katıldı. Onlar sayesinde unutulmuş Godrayet'in kudretli gücünü öğrendi ve üzerinde çalıştı. Kısa süre sonra Lutrakon büyüsüyle mümkün kıldığı özgün araştırmaları sayesinde gruptaki en kudretli büyü kullanıcılarından biri olarak tanındı. Bir gün Hadum ve takipçileri Denevelerin saklandığı yeri keşfetti ve çoğunu katletti. Tüm araştırmaları ve malzemeleri küle döndü. Hayatta kalan Deneveler, kendilerine katılan son kişi olan Kapras'ın bir hain olduğundan şüphelendi ve Kapras kaçmak zorunda kaldı. Denevelerle birlikteyken öğrendiği bilgiler ona yön verdi ve birçok kriz ve zorluktan sonra unutulmuş kadim tanrıya adanmış eski bir sunak buldu. Sunak üzerinde çalışmaya başlamadan önce Hadom'un sesi içinde yankılandı ve Lutrakon'u kendi iradesine hizmet etmeye ve emirlerini yerine getirmeye ikna etti. Elfe, ayın güneşi örttüğü ve tüm ışığın kaybolduğu gün elini Kamasilve ağacının üzerine koymasını söyledi. Bu zaman diliminde bir noktada, yani Aduir dışındaki macerasından önce veya sonra fakat net olmayan bir tarihte Kapras, Lutrakonların lideri oldu. Aduir'e döndüklerinde kader gününde Kapras elini Kamasilve ağacına koydu ve Elvia'dan kayboldu. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.